Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 20 kat yapma potansiyeli olan o hisseyi konuşacağız. Neden 20 kat yapma potansiyeli var? Hangi kriterlere göre onu seçtik? Ve nasıl bir gidişat devam ederse 20 kat yapıp bize 1'e 20 şeklinde bir para kazandırma işlemi yapabilir? Tabii ki burada söylediğim her şey yapabilir, olabilir şeklindedir. Hiçbir şekilde %100 garantisi yoktur ve burada anlattığım hiçbir bilgi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alım, satım ve hisseleri tutma kararı tamamen size aittir. Burada sadece bilimsel verilerin açıklanması sonucunda bunları size yorumlayarak neden 20 kat yapabilir, bu hissenin diğerlerine göre artısı nedir, bunları anlatmaya çalışacağım. Videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz ve kanala abone değilseniz abone olup zil bildirimini açıp videoya beğeni atarsanız çok teşekkür ederim. Şimdi 20 kat patlama yapabilecek, 20 kat primlenecek hissemizin hangisi olduğunu ve nedenleriyle incelemeye başlayalım. 20 kat yapma potansiyeli olan hissemiz E-Güp. Buraya baktığımız zaman Ege Gübre Sanayi ve AŞ'nin zaten 175 liralar seviyesinde olduğunu, eğer ki işte 20 kat veya 10 kat primlenebilirse, bu tam 20 dedik, 12 olduğunda beğenmiyoruz, 30 olduğunda beğenmiyoruz şeklinde değil, yani 10 kat üstü bir primlenmeden bahsediyoruz. Burada 175 liralık bir hisse 1750 liraya çıkmasından söz ediyoruz. Olma şartları hangi verilerle sağlanıyor? Gelin bunu inceleyelim. Önce Ege Gübre'nin olduğu sektör kısmına geliyorum. Şöyle bir tane uzaklaştırdım. Geldim. Ege Gübre kimyasal maddeler altında. Kimyasal maddeler içerisinde sektörün en iyi hissesi DYO Boya. İsterseniz bunu sektörel verilerle kıyaslayıp kendiniz de bakabilirsiniz. Ben baktığım için şimdi sizlerle sadece analizini gerçekleştireceğim. Öz sermaye karlılığına baktığımız zaman E-Güb'ün %35.8 öz sermaye karlılığına 5 PDD'si olduğunu, üstündeki DYO Boya'nın %43.7'ye 3.48 olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda hem FK hem de piyasa değeri satışlar verilerine de bakıldığı zaman DYO Boya'nın sektörün en iyi şirketi olduğunu ve E-Güb'den de çok bariz farklar olmasa da bir miktar daha iyi olduğunu görüyoruz. Sadece E-Güb'e baktığımız zaman piyasa değeri satışlar, yani piyasa değerine oranla yaptığı satışlarda iyi olduğunu görebiliyoruz biraz daha. Bu da satışlar bizim tabi istediğimiz, sevdiğimiz bir şey. Şimdi devam ettiğimiz zaman burada neden E-Güb'ü ve DYO Boya'yı açtım? Şimdi DYO Boya sektörünün en iyi şirketi. E-Güb de düşük ödenmiş sermaye ile patlamaya en müsait şirketlerden birisi. Bunların en son teknik analizine bakacağım. E-Güb'ün alım satım zamanlarını, alım satım seviyelerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Hangi noktalardan doğru işleme girebiliriz, bunları konuşacağız. Şimdi gelin bir E-Güb'ü inceleyelim. Satışlarına baktığımız zaman 400 milyondan 450 milyona, esas faaliyet karını 58 milyondan 97 milyona ve net dönem karını da 50 milyondan 75 milyona çıkarttığını görüyoruz. Öz kaynaklarına geldiğimiz zaman 343 milyondan 355 milyona bir öz kaynak artışı yaşadığını görüyoruz. Çeyreklik satışlarının fabrik marjını ve çeyreklik net karının iyi seviyelerde olduğunu, fiili dolaşım oranı burada bizim için çok önemli. %45 seviyesinde fiili dolaşım oranı olduğunu görüyoruz. Ve en önemlilerinden biri de yine ödenmiş sermayesinin, yani lot sayısının sadece 10 milyon olduğunu görüyoruz. Zaten sadece 10 milyon olduğu için şu anda 175 TL bu hisse. Örneğin bunu Türk Hava Yolları, TAV Havalimanları ve Pegasus olarak bakabilirsiniz. Türk Hava Yolları 10 liralar seviyesinde, Pegasus 80 liralar seviyesinde. Neden? Tamamen ödenmiş sermayesindeki farklardan kaynaklanıyor. Devam ettiğimiz zaman çarpanlarını sektör olarak kontrol ettirdiğimizde sektörünün en iyi şirketi olmadığını, fakat sektörünün orta üstü şirketleri arasına girebileceğini rahatlıkla görüyoruz. Hatta ortanın 1-2 tık üstündeki şirketler içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Cari oranına baktığımızda cari oranı biraz 1'in altına geçip 0.75 seviyelerine gelmesi olumsuz bir durum. Fakat bunu yaparken kaldıraç oranını %64'ten %51'e, yani %15'e yakın bir kaldıraç oranı düşürülmüş. Öz sermaye karlılığına geldiğimizde en önemli noktalardan biri bu. %22'den %40'a 2 katı bir sene, 1,5 sene içerisinde 2 katına yakın bir öz sermaye karlılığı arttırdığını görüyoruz. Şimdi gelin sektörüyle bir başka inceleme metodu yapalım. Burada kaldıraç oranları ve karlılık oranlarına bakacağız. E-Güb'ün en önemli konularından biri, bakın orayı baştan alayım tekrar anlatayım. 350 milyon öz kaynak, 10 milyon ödenmiş sermaye, 75 milyon net dönem karı. Bunu birazdan DYO Boya'da göstereceğim, hatta şimdi göstereyim, bakın. 300 milyon öz kaynak, 300 milyon öz kaynak. Öz kaynakları eşit. DYO Boya'nın 100 milyon ödenmiş sermayesine E-Güb 10 milyon ödenmiş sermaye koyuyor. Ve buna karşı DYO Boya 37 milyon net dönem karı yazarken Ege Gübre 75 milyon net dönem karı yazıyor ki
50 milyondan 75 milyona net dönem karı çıkartmak demek %50'lik bir kar artışına gitmek demek. DYO boya ise 32 milyondan sadece 37 milyona atabiliyor. Bunu da hesaplarsak ortalama %15 civarı bir artış oluyor. Yani DYO boyada %15 artış varken Eggüp'te %50'lik bir kar artışı var. Ve DYO boy 37 milyon kar yaparken burada Eggüp 75 milyon kar yapıyor. Aynı öz kaynaklar daha düşük ödenmiş sermaye sahip olmasına rağmen bu çok önemli ve kritik. Gelelim karlılık oranlarına. Zaten şu karneden baktığınız üzere 6'da 6 karlılıkla ilerlediğini görüyorsunuz. Yani Eggüp zaten oldukça karlı, oldukça iyi bir şirket olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Kimya ve plastik kısmını tikledikten sonra devam edelim. Karlılığına baktığımız zaman Eggüp'ün aktif karlılıkta, brüt kar marjında, brüt kar marjı çeyreklikte, FAVÖK marjında, FAVÖK marjı çeyreklikte, net kar marjında bile çok üstte bir kar marjı sergilediğini görüyoruz. Net kar marjı çeyrekliğe baktığımızda yine yukarıda. Öz sermaye karlılığına baktığımızda inanılmaz şekilde farklı bir skorla daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Kime karşı? Sektörüne karşı çok karlı olduğunu görüyoruz. Finansal borç oranına baktığımızda bunu daha az borçla yaptığını, kaldıraç oranına baktığımızda bunu yine sektöründen daha düşük bir kaldıraç oranı ve finansal borç oranıyla sağladığını görüyoruz. Yani hem sektöründen çok daha karlı hem de sektöründen daha düşük borçlulukla bunu sağlıyor. Bu gerçekten çok güzel bir bizim için ışık olmuş oluyor. Dediğim gibi burada anlattığım hiçbir bilgi al sat veya tut tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi niteliğinde asla değildir. Ve burada söylediğimiz hisse 10 gün sonra, 20 gün sonra, 1 ay sonra 20 kat zaten yapması beklenilemez. Bu mantık çerçevesine sığmıyor. Burada tabii ki 6 aylar, 1 seneler, 2 seneler hedefleniyor ve muhtemelen birkaç sene sonrasında bu fiyatlara gelebileceği söyleniyor. Aynı şekilde şu anda hisse 176 lirada. 170'e düşebilir, 180'e atabilir, 150'ye çekilebilir, 200'e atabilir. Yani sürekli grafik bu şekilde zaten artamaz. Aralarda mutlaka zigzaklar yaşayacaktır. Bunları göğüs gerebileceğiniz miktarlarda yatırım yapmanızı her zaman öneriyorum. Ve bu şekilde düşük ödenmiş sermayeli, riskli fakat getirisi yüksek olacak hisselere mutlaka portföyünüzün %20, %25'inden fazlasını ayırmayın. Her zaman sağlam hisselerden oluşan bir portföy oluşturup bu tip hisselerden de bir miktar atmanızı ben şahsen öneririm. Şimdi gelelim Eggüp'e. Şimdi gördüğünüz gibi teknik kısımda alım satım sinyallerini kontrol edeceğiz. Wave Trend osilatörüne baktığımız zaman bir sat sinyaline geçtiğini ve aşağı yönlü bir düşüş olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde MFI yani para akışına baktığımızda 10 Ağustos'tan itibaren çok ciddi bir düşüş yaşadığını ve zaten bu düşüşten birlikte ortalama %10 değer kaybettiğini görüyoruz. Bu bizim için çok sevindirici bir haber. Hem Wave Trend daha aşağı yönlü gideceğini söylüyor, hem MFI aşağı yönlü gideceğini söylüyor. Bir iki indikatörle daha bakalım. Bunlar da aşağı gideceğini söylüyorsa fiyat aşağı yönlü hareket edecektir. Bu da bizim için çok güzel bir nedir? Alım sinyali olacaktır. Baktığımız zaman Directional Movement Index birbiriyle kesişmek üzere hızla geliyor. Muhtemelen 16-17 Ağustos civarında kesişip aşağı yönlü bir düşüş devam eder. Kaufman hareketli ortalamasının burada 178'li seviyelerde, 180'li seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bunun altında yapılan her kapanış tabii ki aşağı yönlü düşüşün bir habercisidir. Bizim burada yapacağımız şey her düşüşlü değerlendirmek. Ne kadar aşağı çekilirse 170 liralardan bir kademe, 160 liralardan bir kademe olabilir. 175'lerden bir kademe olabilir. Aşağı yönlü kademeli toplayıp portföyümüzün ufak bir kısmını ayırarak ama yine de kademeli toplayıp bu şekilde ortalamamızı, maliyetimizi düşürerek yukarı yönlü çıktığı her yerden kar etmeyi beklemeliyiz. Ege Gübre'nin net dönem karı 75 milyon. Senelik karı ise 300 milyon eder. 300 milyon zaten öz kaynakları kadar, yani öz kaynaklarını bir seneki net karıyla çıkartan çok ender şirketlerden biridir. Ve bir senelik net karı ödenmiş sermayesinin 30 katıdır. Bu tarz şirketler bulabiliyorsanız bunlar iyi yatırım şirketleridir ve çok nadirdir. Sizin için özellikle arıyorum. Arkasında birçok faaliyet raporu kısmını okuyorum. Birçok analizlemesini, değerlendirmesini gerçekleştirip seçmeye çalışıyorum. Tabii ki dediğim gibi burada verdiğim hiçbir bilgi al sat tut tavsiyesi niteliğinde değildir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu kapatmadan önce 2 saniyeliğine videoyu durdurup kanala abone olup zil bildirimini açar. Beğeni butonuna basar ve yorumlara olumlu olumsuz, eleştirel veya destekleyici tüm yorumlarınızı atabilirsiniz. Hepsini okuyorum. Tek cevap vermeye çalışacağım. Aklınıza takılan soruları da oradan cevaplamaya çalışacağım. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Hepimize karlı haftalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.